Sevgili dostlar, herkese selamlar. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Videonun başlığından da anlayacağınız gibi bu bir bakım onarım videosu olacak. Daha doğrusu onarım değil de bir bakım videosu olacak. Yıllık periyodik bakım. Bu tarz videolar yapmaya karar verdim artık. Ve her hafta bir ya da iki tane işin yoğunluğuna göre, o anki aceleme göre video yetiştirmeye çalışacağım. Bugünkü konuğumuz harika bir konuk. BMW M8. Right. That'll leave you for running this time now. Evet, makinamız bu. Araç 2020 model M8 Competition, 625 beygir, 8 silindir, V8, çift turbo ve motor kodumuz da S63 B44. Harika bir motor. Tasarım itibariyle de turboları ortaya almışlar. Bu artık çoğu V tasarımlı motorda, daha doğrusu performanslı motorda gördüğümüz şeyler. Audi'nin 2.9 3.0 TFSI'yi, RS serisindeki 4.0 V8'lik motorlar, yine BMW'nin V8 motorları bu şekilde ve intercooler'lar buraya alınarak çok kısa mesafede soğutulmuş havanın turboya girişi sağlanıyor. Yani 625 beygir, dediğim gibi bu motoru çok fazla da şurası şöyle burası böyle diye anlatmaya gerek olduğunu zannetmiyorum. Şimdi yavaştan sökmemiz gereken yerleri sökelim, bakıma hazırlayalım. Şimdi araç V8 olduğu için iki tane hava filtremiz var. Biri sağda, biri solda. Burada da yağ dolum kapağımız var. Araç 11 litreye yakın yağ alıyor. Oldukça fazla. Şimdi hava filtrelerini sökebilmek için buradaki brace'leri sökmem lazım. Maalesef artık son dönem tasarımlarında hem yani sadece bu motor çok büyük diye değil, benim aracımda da 3 litre olmasına rağmen, motorda da oldukça yer olmasına rağmen maalesef böyle hava filtresini sökerken bile bir gergiyi, kule gergisini sökmek zorunda kalıyorum. Ve bunun daha çok açıklaması, yani insanlar bunu kendi yapmasın diye bence. Ben buna yoruyorum. Hani yetkili servise gidilsin, servis yapsın, her yeri sökülmesin. Bir filtre değiştirmek bu kadar kolay olmasın diye yapılan bir şey bence. Burada bu soketlerle gördüğümüz yerde motor beyni. Motor beyni buraya almışlar. Esasında yani mesela Mercedes motor beynini daha kolay soğuyabilecek yerlere alıyor genelde. Mesela üstteki plastik kapağın altına veya üzerine yerleştiriyor ve buradan bir hava kanalı vasıtasıyla motor beynini sürekli soğutuyor. BMW bunu buraya koymuş. Burası evet V kanalının ortası değil, dışı. Motor beyni her ne kadar dışarıdan gelecek sıvı temasına karşı izole üretilmiş, ona göre soketlerinin içlerinde izolasyon malzemeleri olan bir parça olsa dahi hemen dibinde yüksek basınç pompası var, benzin pompası. Ve burada gerçekten adı gibi yüksek bir yakıt basıncı var. Burada oluşabilecek herhangi bir arızada veya buradaki yüksek ısıdan ötürü izolasyon malzemesinin, motorun bunun içerisindeki izolasyon malzemesinin zamanla erimesine karşı nasıl bir önlem alındı onu tabii ki bilemiyorum. Ama bunun burada değil de daha hava alabilir veya daha korunaklı bir yerde olması bence daha iyi olurdu. Tabii ki şimdi
şeyler başlayacak. Ya sen mühendis misin? Koca BMW mühendisleri düşünememiş mi? Düşünüyorlar zaten, artık otomobil üreticilerine güvenmediğimiz için bunu böyle düşünerek planlı eskitme ve başka sebeplerden bu vurdum duymazlığı yaptıklarını düşünüyoruz biz otomobil severler olarak. Maşallah. Şimdi bu taraftaki brace'imizi söktük. Artık filtre rahat rahat hareket ediyor. Şimdi hem filtrenin bu kısımlarındaki torksları sökeceğiz. Gerçi sadece onları söksek yeter. Yani hiç buradan ayırmamıza gerek yok gibi duruyor. Güzel. Hadi başlayalım. Evet, artık değişme zamanı gelmiş. Bu arada aracımız 20.000 milde. Yani yaklaşık 32.000 kilometrede. Araç sahibi arkadaşımız da 15.000 mildeyken almış. Bu da 15.000 milde aldıktan sonraki ilk periyodik bakımı. Daha senesini doldurmadı. Sonrasında da her 5.000 milde bir yapılması devam edecek. Bu araçlar yüksek sıkıştırmayla çalışan araçlar. Bu araçlarda yağ ve yağ filtresinin değişim aralığı çok yakın. Yani 10.000, 15.000, 20.000 gibi düşünmeyin. Bu araçlarda özellikle bu S63 motorlarda eski nesil yeni nesil fark etmeksizin belki biliyorsunuzdur, kol yatakları belli bir zaman sonra artık değişim gerektiriyor. Bunun çabuk ortaya çıkmasındaki veya geç ortaya çıkmasındaki en büyük etken, pozitif veya negatif olarak, yağ değişim periyotlarının sıklığı. Yani siz aracınızın yağını ve yağ filtresini ne kadar sık değiştirirseniz ve soğuk motor, sıcak motor kullanım şartlarına ne kadar yerine getirirseniz aracınızın motor ömrü daha uzun olacaktır. Normal standart böyle milyonlarca üretilen binek araçlarda bu şekilde değil. Bu araçlar daha hassas olduğu için bu şekilde. Haliyle tabii ki onlarda da faydası var erken yağ değişiminin, ama bu araçlarda elzem. Bu taraftaki filtreyi değiştirdik. Şimdi sol tarafa geçiyoruz. Şimdi size bir şey daha göstereceğim. Bakın. Burada da aynı parça var. Görüyor musunuz? Soldakiyle aynı. Üstündeki soketlere bakın. 6 soket bunda var. 6 soket onda var. Evet. Yanlış görmüyorsunuz. Bu da bir motor beyni. BMW bu araçta sol 4, sağ 4 ya da arabanın üstünden bakarsanız aslında sağ 4, sol 4 olarak iki taraf için iki ayrı motor beyni koymuş. Yani bu araçta iki tane motor beyni var. Normal sıradan araçlarda alışık olduğumuzun aksine iki tarafı ayrı motor beyinleri kontrol ediyor. Evet, buradaki filtremizi de değiştirdik. Yukarı ile işimiz bitti sayılır. Şimdi yağ kapağımızı açalım. Arabayı kaldıralım. Yağ kapağını açma sebebim, dolu bir şişeyi boşaltıyormuşsunuz gibi düşün. Hani bir yerinden deldiğinizde üst kısmından deldiğinizde aşağıdan daha hızlı akar ya. Aynı öyle motor yağı da öyle. Haliyle üst kapağı açtığınız zaman daha hızlı akıyor. Evet, biraz da altına bakmayalım mı? Sağ sol egzoz son susturucularının tam ortasında bir de böyle bir alan var. Bunun sebebi sese böyle güzel bir yankı odası yapmak diye düşünüyorum. Herhalde sesin tınısıyla alakalı bir şey olmalı. Evet, subframe'imiz alüminyum. Artık son yıllarda çoğu BMW'de olduğu gibi. Benim aracımda da öyle. Haliyle bu 50 yılda geçse çürümeyecek, paslanmayacak. Burada bir diferansiyel soğutucumuz var. Hava soğutmalı. Amortisörlerimiz elektrikli sertlik ayarlı ama havalı değiller. Böyle yakıt depomuz. Öyle devam edelim. İki tane rezonatör. İşte bak, bunları kesip çıkarıp buraya sport olarak takılabilir.
kat iptali. Yukarıda da aynı şekilde bakın buralarda var. Yukarıda egzozun, daha doğrusu turbonun gerisinde olması lazım. Burada yağ filtremiz var. Alt muhafazasını güzel düşünmüşler. Bu aslında şöyle, normalde SUV araçlarda, jiplerde böyle bir metal alt muhafaza olur arazi şartlarından ötürü. Bu arabada da metal var. Bunun sebebi şu: burulma direncini engellemek. Bu sadece bir alt muhafaza değil, bu aynı zamanda bence bir strut brace, yani kule gergisi görevi de görüyor diye düşünüyorum. Tabii ki araba alçak, altını vurmasın filan, ama bu sebeple de bu şekilde yapılmış. Ama şöyle de bir şey var: bu arabalarda ağırlık her şey. Yani mesela benim arabamda böyle bir parça yok. Benim arabadaki plastik, ama ağırlık bu arabada daha önemli normal şartlarda. Ben ona yordum. Gayet de sağlam bir parça. Bence bu aynı zamanda da bir gergi görevi görüyor. Bu mesela çoğu araçta, hatta neredeyse hiçbir araçta göreceğiniz bir şey değil. Şanzımanın alt karteri. Normalde böyle plastik bir kapak olur şanzıman karteri olarak. Bunda şanzıman karteri aynı şanzımanın gövdesiyle aynı malzemeden yapılmış ve burası hava kanallı, soğutmalı. Burada transfer box'umuz bulunuyor. Ön arka çekeri ayıran. Burada da modülü var. Hemen şurada da şaft geliyor, görüyorsunuz. Bunda biraz önce söylediğim gibi isterseniz arkadan itişli, isterseniz 4 çeker olarak ayarlayıp kullanabiliyorsunuz. Şimdi BMW'nin en sevdiğim yönüne geçelim. Abi bu. Yani şu an ben yağ ve yağ filtresi değiştireceğim ama altta hiçbir şey sökmek zorunda değilim. Yıllardır, uzun yıllardır BMW'nin yapmış olduğu büyük bir iyilik. Yapandan Allah razı olsun. Bizi en az yarım saat ileri taşıyor. Hadi bakalım. Şimdi yağımızı alalım. Bırakalım aksın. Ardından devam edelim. Evet, yağ filtresi de bu kadar kolay. Ama zincirli yağ açma aparatları girmiyor. Kep takmanız lazım. Ya da komple alttaki muhafazayı söküp o şekilde zincirli aparatı aradan sokmanız lazım. Ben keple açtım. Şimdi yağ filtresinin durumuna da bakacağım. Ben bu şekilde yüksek performanslı araçlarda bu yağ filtresi kabındaki yağı küçük şeffaf bir bardağa boşaltıyorum. Ve mıknatıs yardımıyla içerisinde çapak var mı yok mu onu da kontrol ediyorum. Aynı şekilde yağ filtresinin üzerinde de eğer çapak varsa araç sahibini uyarıyorum. Diyorum ki arabanın muhtemelen yataklarında aşınma var ve yağ filtresi metal tozu çapak tutmuş. Yani ya bu arabayı sat ya da eli kulağında diye uyarımı yapıyorum gerekli kontrolleri yaptıktan sonra. Bunda zaten kilometre düşük, hiçbir şey de gözükmüyor. Gayet de düzgün. Şöyle. M logomuz da üzerinde. Şimdi temizleyelim. Contasını değiştirelim. Yenisini takalım. Haydi bakalım. Motor yağı olarak da 0.30 BMW'nin Long Life 12'sine denk gelen bir motor yağı kullanıyorum. Kendi arabamda da birebir aynı motor yağı kullanıyorum. Evet, yani tamam, marka reklamı yapmıyorum ama marka gözüküyor mecburen. Ama yapacak bir şey yok. Yağ kapasitesi tam 10 litre. Filtre değişimi olursa, filtrenin haznesi de ortalama bir 300-400 gram tutuyor çünkü yağı. Tam 10 litreymiş. 11 diye karıştırdım. Bir tane Bentley'imiz var. Bundan sonraki videomuzda o olacak. O 11 litre alıyor. Sipariş verirken ikisini aynı anda sipariş verdim. O yüzden aklımda 11 kalmış ama tekrardan baktım. Bir hata yapmamak için. Çünkü çubuk yok. Fazla koyup sonra tekrar çekmek istemem yağı.
Boşuna iş yükü. O sebeple tekrar edelim. Tam 10 litre yağ alıyor. Evet, şimdi bakımımızı bitirdik. Arabayı çalıştırdık. Arabanın bilgisayarına servis kaydını işleyeceğiz. Ne zaman yapıldı, ne yapıldı, onları işleyeceğiz. Evet, burada servis historisini görüyorsunuz, servis geçmişini. Biz de buraya kendi adımızı ve yaptığımız işlemleri işleyeceğiz şimdi. Arabanın bu iç göğüslüğü, şuradaki şu yataylığı 6 serisiyle çok benzer. Yani zaten 6 serisi gibi bir araba. 6 bitti, 8 başladı. 6 serisini artık 4 kapı yapıyorlar biliyorsunuz GT formunda. Bu da 6'nın yerine, aslında 8 zaten var olan bir modeldi 90'lı yıllarda da, ama herhalde 6'nın yerine konumlandırdılar bunu da. Çünkü çok benzer yani eski 6 serisiyle falan da içerisi. Araba dışarıdan çok büyük, kocaman bir araba ama arkası çok klostrofobik. Şu cam tasarımı, yani arabanın dış tasarımından ötürü bu cüssenin çoğu ön tarafta, yolcu ve yan koltuğu için ve daha doğrusu şoför ve yan koltuğu için. Arkada mesela çok fazla bir yaşam alanı yok. Ya bunun arka koltuklarına bir yetişkin oturup seyahat edemez. Ama bunun da 4 kapısı var. Grand Coupe olarak. Bana sorarsanız tip olarak çok güzel değil 4 kapıları. Yani böyle kapıyı çok sonradan eklemiş gibi duruyor. Alınacaksa bence böyle tek kapısı alınmalı. Ya da benim gibi eğer çocuk varsa, tek araba bu olacaksa, arkaya ben çocuğu koyamam diyorsanız da almamalı. O sebeple ben de bu tercihimi tek kapı arabadan yana kullanmıyorum. Bilmiş olun, yani eğer 3 kişi binerim falan diye düşünüyorsanız kesinlikle arkada oturana eziyet olur. Şimdi biz motor beynine bunu kilometre olarak yazıyoruz mecbur. Cihaz öyle kabul ediyor. Servisi yapan şirket olarak da kendi adımızı yazıyoruz. Özel servis. Servis yapıldı. If you sort the sensor out, I'll just get a stick on one mirror. Okay, perfect. Stick on one, yeah. Yeah. I'll sort that out. You have got mirror. You have got mirror. No, it's all smashed. Yeah, but you have ordered new one. No, I can just get one from Alfred or somewhere. Stick on one, temporary one. Yeah. Yeah. Okay, no problem. When can you do the sensor? I'm waiting delivery, and if delivered today, I'll do today. Ivan, just 1 minute. Okay. Yeah. Evet, motor yağımız değişti. Hava filtremiz değişti. Araç kontrol edildi. Şimdi buradan çıkıyoruz. Arabayı bir stop ediyoruz. Şimdi tekrar kontağımızı açtık. Bak, vehicle check yanıyor. Vehicle check'i resetlememişiz. Servis history'e tıklıyoruz. Burada bugün tarihli bakım yapıldı yazıyor. Şimdi bunu da hemen sıfırlıyoruz ve arabayı bitiriyoruz. Evet, bu arabamızın bakımını tamamladık. Videomuzun sonuna geldik. Şimdi BMW yetkili satıcısından aradılar. Cam motoru ve cam kirikosu gelmiş. Gideceğim, onları alacağım. Ardından montajını yapacağım. Sonra da dışarıda bekleyen bir Bentley'imiz var. 6000 motor V12. Onun bakımını yapacağız birlikte. Görüşmek üzere. Takipte kalın.